Ha, izledin mi? Tamam. Orada böyle en son seviye şeyleri falan yapıyorduk. Oradan bilirsin yani. Modlarla daha iyi şeyler de yapabiliyorduk. Genshin nasıl bir oyun? Genshin'in oyunun hiçbir amacı yok. Sen ne oynarsan öyle. Derman. Hoş geldin bu arada. Yani sen nasıl oynarsan öyle. Seni bir dünyaya atıyorlar. Hiçbir şeyin yok. Şöyle karakterinin özellikleri var. Güç, azim, çeviklik, algı. Dayak yiyorsun bu oyunda. Bu oyunda dayak yiyerek azmini arttırıyorsun. Dayak yedikçe güçleniyorsun. Oyuna biz mesela bu karakter özelliklerini falan başta bir senaryo seçtik. Eksi bir güçle başladık. Yani adama vurunca biz hasar görüyor gibi bir şeyiz, öyle düşün. Çilekeş Junior babasının intikamı için yola çıkmıştı aynen ya. Güzel lore yazmıştık onlara. Bir de hikayenin sonrasında evlendirmeler olmuştu. Güzel seriydi. Derman kanalda seri videoları var. Rehber gibisine videolar da var. Onlara da bakabilirsin aslında. Post apokaliptik bir dünyada geçen full kaosun döndüğü bir ortamda istediğin her şeyi yapabildiğin bir oyun. Fallout'un ya şöyle bir şey yok oyunda. Oyunun lore'u var tabii ki ama sen karakterlerle diyaloğa girerek çok fazla oyunun lore'unu etkilemiyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Bir hikayesi yok oyunun yani. Gideyim de görev yapayım tarzı bir şey yok. Birini takip etmiyorsun. Sen bir adam olarak böyle dımdızlak dünyaya düşüyorsun. Hiçbir şeyin yok. Dayak yiyorsun, esir düşüyorsun falan filan. Oyunun hikayesi çok basit bahsedersem insanlar çok gelişiyor falan, aşırı gelişiyor. Sonra iskeletleri böyle yapay zeka ile birlikte kullanmaya falan filan başlıyorlar. Sonra iskeletlerin çok güçlendiğini fark ediyorlar. Sonra bir devasa bir çukur kazıp şuraya, Fog Island dediğimiz bölgeye, şuraya Obedience'a. Buraya diyorlar ki hepiniz buraya atlayın devasa robotlara. Buraya diyor atlayın. Okuyalım mı birlikte? Şöyle bir hikayesi var. Kenshi evrenin ücra bir köşesinde çok da büyük sayılmayan birkaç bin yıllık geçmişe uzanan kütle çekim kilidi yaşanan bir aydır. Yani Kenshi gezegeni bir uyduymuş bu arada. Aşağıda anlatılanların çoğu tarihi kayıtlarla birleştirilmiş efsaneler, yalanlar ve mitlerle birlikte muammadır. Bu arada Kenshi yapmaya bir kişi başlıyor. Bir kişinin yaptığı bir oyun. Bilinmedik bir uzaklıktaki geçmişte Kenshi uydusu birinci İmparatorluk adı altında hüküm sürülen bir yerdi. Teknolojik olarak o kadar gelişmişlerdi ki otomatik fabrikalara, uydulara, genetik mühendisliğine, devasa robotlara ve uzaya çıkan asansörlere sahiplerdi. Bu medeniyetin ne kadar süredir var oldukları, erişimlerin ne kadar genişlediği ya da kendi dünyasından olup olmadıkları bilinmiyordu. Her şeye rağmen modern zamanlara kıyaslandığında kendileri tanrısal seviyelere kadar ilerlemişlerdi. Burada şeyden bahsediyor. Haritanın sağında solunda gördüğümüz o paslı gemiler, büyük uydu parçaları, kocaman metaller falan filan var ya. Onlardan bahsediyor. Birinci İmparatorluğa galaksiler arası başka bir imparatorluk saldırmış. Aynen bunu tek kişi yapmış. Birinci İmparatorluğa ya sonra ekip kurmuş tabi de. İlk başta şu an Kenshi 2 yapılıyor. Birkaç görsel falan paylaştılar. Galaksiler arası başka bir imparatorluk saldırır. Neredeyse yenilecek olan Birinci İmparatorluk zar zor da olsa bu savaşı galibiyetiyle sonlandırmıştır. Aralarında geçen bu savaş çok yıkıcıydı ve o kadar güçlü silahlar kullanılmıştı ki bu silahların sahipleri kendi ırklarından da güçlü dev iskeletler olan Behemothlar gibi olanları kullanmanın sonuçlarından korkmaya başlamışlar. Yani aslında kendi yaptıkları robotlardan korkmaya başlıyorlar bir süre sonra. Çünkü diyorlar ki bizim yaptığımız bu robotlar bizden güçlü. Obedience bölgesinin içindeki o büyük iskeletlerde bunlar savaşlarda kullandıkları. Bu bölümde YouTube'a video olarak gelir.
Obedience'da da çok bir tane kule var, başka bir şey yok. Bu korku kadimleri, yani iskelet sahiplerini, onları yok etmeye karar verdirtiyor. Ayın ortasında devasa bir çukur açıyorlar. Ay dedikleri Kenshi, yani bizim gezegen. Behemothların hepsine çukura girmelerini emrediyorlar. Yapay zekaları henüz gelişmemiş olan behemothlar da çukura atlıyorlar. Kadimler, yani sahipler, üzerlerine sıvı metal dökerek hepsini etkisiz hale getiriyorlar. Böyle burada gördüğünüz gibi buraya hapsediyorlar onları. Valla hurafede olabilir Kadir, Kenshi 2'nin çıkması. İnşallah çıkar. Aynen, oyun motoru yok. Böylelikle tartışmasız sadakatlerinden yararlanan kadimler bu hareketiyle iskelet ırkına, yani hizmetkarlarına, kendi yaptıkları hizmetkarlara ihanet ediyorlar. Burası da Obedience'ın görüntüsü, dediğim gibi. Sonra Kaos devri başlamış. Makineler bu olaydan sonra birinci İmparatorluğuna karşı sadakatlerini sorgularlar. Kadimlerin Skeleton diye adlandırdığı insan boyutlarında olan makineler insanlarla aralarına mesafe koymaya başlarlar. Çıkan savaşlardan sonra makineler, insanlar ve bin bir türlü ırk bu verimsiz ayın farklı köşelerine dağılırlar. Birinci İmparatorluğun sonu böylelikle yaklaşmış olur. Ne kadar sürüldüğü bilmeyen bu savaş, zaten çorak olan bu ayı daha da çorak ve ilkel bir hale sürükler. Birinci İmparatorluktan kalan teknoloji yok denecek kadar azdır. Sağda solda teknolojik kitleri, mühendislik bilmem neleri alıyoruz ya, yaşamalı falan. Bu arada öbür oyun 2. İmparatorluk zamanında geçecek diyorlar. Kenshi 2. Bunu biliyor muydunuz? Birinci İmparatorluk'tan yüzlerce ya da binlerce yıl sonra insanlarla aralarına mesafe koyan makinelerin içinden Ketlon adında bir lider ortaya çıkar. Ketlon, ırkların arasındaki savaşı bitirmek için bir olmak ister. Makineler, Şekler ve bazı insanlar Ketlon'un bu fikrine saygı duyarlar. Bu sayede ikinci İmparatorluk için ilk adımlar atılmış olur. Bu süreçte medeniyeti tekrar inşa etmeye ve antik imparatorluğun kalıntılarını incelemeye çalışıyorlar. Aynen. Oyun içinde zaten bulduğun notları, kitapları okuyarak da hikayeyi öğrenebiliyorsun bu arada. Bilinmeyen nedenlerden dolayı kuzeybatıdaki insan ırkı bir zaman sonra insan eti yemeye başlıyor. İkinci İmparatorluk, Hydraulic Knights olarak bilinen militan grubun oluşumu da dahil olmak üzere yamyamlarla savaşmak için oldukça fazla kaynak harcar. Bu şövalyeler yamyamlar ve geri kalan imparatorluk karşıtı ırklarla savaşırlar. Yamyam kabileler aralarında The Inedible One, yani yenemeyen olarak adlandırdıkları bir iskelet savaşçıdan bahseden efsaneler vardır. Bazı efsanelere göre bu savaşçı Hydraulic Knight'ın lideri olan General Young'dır. Young. Güzel hikaye. Daha önce okumuştum zaten. İkinci İmparatorluk başarılı bir şekilde hayatta kalsa da bu sefer güç zehirlenmesi başlar. Suçluların imparatorluktan men edilmeden önce ağır cezalara tabi tutulduğu bu imparatorlukta neyin suçlu olduğuna kimin karar verdiği bir zaman sonra anlaşılmaz hale gelir. Özellikle insanlar büyük işkenceler altında ve güneş görmeyen hapishanelerde kolları ve bacakları kesilmiş bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalırlar. Bizim başımıza geldi. İkinci seride Çilekeş Junior'da kolumuz bacağımız kesik halde hapse düştük. Yaşandı, hepsi yaşandı. Başlangıçta barışı korumak için iyi niyetle kurulurken imparatorluk giderek daha diktatör bir hale ilerler ve korku sanki imparatorluğun ana teması olur. Çocuk hapishaneleri, korsanlık ve dini tarikatlara yönelik baskılar sonucunda yeni bir savaş ortaya çıkıyor. Burada Holy Nation kuruluyor dini tarikatlardan diyebiliyorum. İkinci İmparatorluk, Birinci İmparatorluğun gölgesine bile ulaşamadan yıkılır. Kenshi ayı bir kez daha parçalara bölünür. İnsanlar yaşam mücadelesi verirken bir adam ortaya çıkar ve bir tanrının peygamberi olduğunu iddia eder. Bilin bakalım kim? Phoenix. Kendisi Okra'nın sözcüsü olduğunu söyler. İlk oyunu adam tek başına 10 senede yapmış. Şimdi kalabalık bir ekip yapıyor oyunu 5 senedir. Yok ya, şey, bir şeyler paylaşıyorlar ara sıra. X'te falan da paylaşıyorlar.
Bütün insanları bir çatı altında toplayıp bu kurak aydaki insan olmayan her şeyin yok edilmesini onlara aşılar. İnsan olmayan her şeyin. Hapsedilmiş insanları kurtarır ve sonunda bugüne kadar yaşayan en eski uygarlıktan biri olan Holy Nation İmparatorluğunu kurarak insanları bir araya toplar ve onlara hayatta kalma şansı tanır. İnsanlar ona Okra'nın şampiyonu ve sonsuz Holy Flame'in sahibi olan Phoenix derler. Phoenix dediğimiz anka kuşu zaten. Şu an günümüz dünyasında 62. Phoenix görevini yapmaktadır ve Holy Nation kendinden olmayan tüm ırklara karşı savaşını sürdürmektedir. İkinci İmparatorluğun çöküşü, İkinci İmparatorluğun çatlamasından sonra Holy Nation adında toplanan insanlar Okran adına isyan çıkartır ve İkinci İmparatorluktan ayrılır. Abi adam götünden atıyor. Okran var, ben de onun diyor peygamberiyim. Gelin diyor. İnsanları topluyor yani. İkinci İmparatorluğun çöküşüyle liderleri Ketlon o zamana kadar yaşadıkları tehlikeli ve acımasız bir yer olan Ashlands'e geri çekilir. İmparatorluğun geri kalanı ise tam bir harabeye dönüşür. Burası da haritanın sağ altındaki bölge işte. Ve burada üşüyorsun, öksürmeye falan başlıyor karakterler. Göğsünden damage yemeye başlıyor bir süre sonra. Ashland'de. Gay robotlar falan göre yok ya, sanmıyorum öyle bir adam olduğunu. Netflix efekt olmaz yani orada. Öyle bir şey sanmıyorum. Hive'ların ortaya ne zaman nasıl çıktı belli değildir ama bazı efsaneler Catelyn'in imparatorluğu zamanında ortalıkta olmadıklarından bahsetmektedir. Hive'lar kraliçelerine hizmet eder ve kas sistemiyle hayatlarını sürdürürler. Çalışanlar, askerler ve korumalar olarak ayrılan üç kesimin hepsi kraliçeye taparlar. Koloni şeklinde yaşayan Hive'lar kraliçeye boyun eğmeyen tüm Hive'ları ırklarından dışlarlar. Mesela Bip dışlanmış. Kovandan kovulmuş. Meştent'te manyak şey çıkıyor. Neydi? Teknoloji, yüksek teknoloji bir şey çıkıyordu Ashland'de. Şeklerin kendini göstermesi, Şek ırkı kadimlerin zamanına kadar var olması muhtemel görülse de bugünkü görünümleri önceki görünümlerine kıyasla daha az insana benzemektedir. Efsanelere göre eski Şeklerin boynuzları olmadığı ve kanunları dikkate alarak yaşayan bir ırktı. Biraz çeviri şey. Savaştan başka hiçbir şey ile ilgilenmeyen ve kimseye boyun eğmeyen Şekler, kral adında bir liderin altında birleşerek Şek krallığı için ilk adımları atarlar. Kral takipçilerine bir onur ve güç kuralı öğretir ve onları bir fetih yürüyüşüne yönlendirir. İmparatorluğun çöküşüne kadar sanki birinin hep silahıymış gibi görünen Şek ırkı artık kendi krallıklarını kurmuşlardır. Bu savaşçı ulus kendinden olmayanlara pek saygı duymasalar da eli silah tutup iyi savaşan herkese saygı duymaktadır ki bazen bizim de başımıza geliyor. Hah, AI Core. AI Core aynen. Eyvallah. Kendini er meydanında kanıtlayan herkes Şek krallığı ile iyi bir şekilde anlaşmaktadır. Aynen. Deadlands çıkmazı bunca savaştan sonra yenilgiye uğrayan makinelerin bazıları çoktan Ashlands'e çekilmişlerdi. Geri kalanları ise kendilerini asit yağmurunun altında bulunan Deadlands adında bir bölgeye hapsederler. Söylentiye göre diğer hiçbir ırkın girmediği bu korkunç bölgede makineler gölgelerin altında bir sonraki yükselişleri planlamaktadır. Deadlands'i biliyorsunuz zaten. Map'in ortasında tam. Asit yağmurunun içinde. İkinci İmparatorluğun kalıntılarından ortaya çıkan United States yani Birleşik Krallıklar Türkçe yamada ve Traders Guild iktidarı ele geçirir ve kölelikle ilgili yeni yasalar çıkarmaya başlarlar. Bu yasalar Birleşik Şehirler ve Trader Guild'in lehinedir. En büyük gelir kaynakları köle tüccarlığıdır. Biz zaten oradaki Çilekeş Junior'da orada doğmuştuk. Hatırlıyorsanız çöllerde. Sabuha olmuştuk oralarda yani. Oralardan yükselip de neler neler yaptık işte. Ya. İnsanların eski imparatorluğun tiranlığından kurtulacağı ve yalnızca suçluların zorla madenlere ve çiftliklere gönderileceği bir yasa çıkarmış olsalar da geçmişteki ikinci imparatorluk gibi suçlu kavramı gitgide daha gevşek bir şekilde uygulandığı görülür. Bunlar bu kavramları gevşek uyguluyorlar. Bize alıp hapse atmışlardı. Aynen. Şeklerle ilişki yüzü olduğunda öyle oluyor. Selam falan veriyorlar. Sana daldıklarında koşarak geliyorlar. Direkt ekipler geliyor yardıma.
Destek ekibi gönderiyorlar. Birleşik Krallıklar sana dalınca adam gönderiyorlar. Kutsal Nation sana dalınca Holy Nation, Kutsal Nation ne ya? Holy Nation sana dalınca adam gönderiyorlar. Destek ekibi geliyor. Holy Nation geleneklerinde olduğu gibi Phoenix doğumundan kısa bir süre sonra öz ailesinden alınır ve başrahip tarafından tecrit edilerek büyütülür. 62. Phoenix'e Okranit dini aşılanır ve imparatorluğu yönetmek için ihtiyacı olan tüm beceriler öğretilir. Holy Nation halkının söylemlerine göre 62. Phoenix'in Holy Nation tarihindeki en hegemonyacı Phoenix'lerden biri olduğu belirtilir. Biri olduğudur. Kendisi 16 yaşında ailesini yargılayarak onları kutsal ateş ile temizlenmeye mahkum etmiştir. Öldürmüş lan ailesini. O zamandan beri Kutsal Lord Phoenix Okra'nın amansız iradesini kullanır. Tengu'nun yükselişi falan diyor. Birkaç 10 yıl önce Güney Ovaları ciddi bir kuraklığa maruz kalır. Bileşik şehirleri yok eder. Kıtlık nedeniyle Güney şehirleri hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları malzemeleri onlara getirmesi için Traders Guild'e güvenmek zorunda kalır. Ne yazık ki haydutlar ve şek akıncıları yolları bloklar ve bu malzemeleri kendileri için alır. Bir teklif savaşında soylular, nobles dediği tarafından anında kurulan ve alt sınıfları açlığa isyana sürükleyen bir savaş yapılır. Sonuçta ortaya çıkan savaş birçok soylu ve imparator Anzai'nin kendisi dahil olmak üzere çok can alır falan filan. Ha, bu olan savaşlardan dolayı Tengu Birleşik Şehirler'de bir yükseliyor, bir nam salıyor, sonra kral imparator oluyor. Holy Nation ve United States arasındaki savaşı ve Bast'ın üzücü kaderi. Ha, Bast bölgesi var haritada. Bakın. Şurada. Bu bölgede Holy Nation'la Birleşik Krallık arasında efso bir savaş çıkıyor. Baya böyle kan gövdeyi götürüyor. Tam orası normalde ticaret bölgesi tabii. Ticaret için birçok tarım arazisi ve kasaba ile dolu böyle verimli şey bir yer. Kelebekler uçuşuyor falan filan. Holy Nation saldırıyor sonra. Ne oluyor? Ancak kasabaları ve çiftlikleri yakmaya ve küçük çocukları Rebirth'e götürmeye devam eden Holy Nation saldırdığında her şey değişti. Uzun barışı parçalayan bu radikal değişikliği tam olarak neyi mecbur etti belli değildir, ancak söylentilere göre bunun İmparator Tengu'nun zorbalığı ya da otlakları ele geçirmek, sivilleri köleleştirmek falan filan. Burada yani bayağı uzun süre savaş mavaş çıkıyor, neyse. Kral Shagen devrilmesi falan filan, tamam. Biz devam edelim oyunumuza.